Mauro Icardi, Edin Dzeko'ya karşı ama tüm liglerde. Oyuncular sırayla ligleri ve takımları değiştirecekler. Takımlara da çarkla karar vereceğiz. İlk olarak Süper Lig'den başladık. Dzeko Fenerbahçe'de, Icardi de Galatasaray'da başladı ve Süper Lig şampiyonu 92 puanla Fenerbahçe olurken Galatasaray Ligi 3. sırada bitirdi. Zira Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray çeyrek finalde Beşiktaş'a elenmiş ama Fenerbahçe yola devam ediyor. Antalyaspor'u 5-3 elemişler. Ve Fenerbahçe finalde de Adana Demirspor'u 3-1 yenerek kupayı kazanmış. Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubundan 10 puan toplamış ve 3. olmuş. UEFA Avrupa Ligi'nde ise ön eleme turunda Real Betis'e 2-1'lik toplam skorla mağlup olmuşlar. UEFA Avrupa Ligi'ni de Sevilla penaltılarla Real Betis'i yenerek kazanmış. Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde finale kadar kalmış ama Aston Villa'ya 1-0 maalesef finali kaybetmişler. İstatistiklere, verimlere geldiğimizde ise Mauro Icardi toplamda 26 maça çıkmış. Carlos Vinicius Icardi'yi kesmiş enteresan bir şekilde. Icardi'nin daha yüksek reytingi olmasına rağmen Mauro Icardi 14 gol atıp 6 asist yapmış 26 maçta. Carlos Vinicius da 14 gol atıp 4 asist yapmış. Edin Dzeko ise Fenerbahçe'nin en skorer ismi değil. 42 maça çıkmış, 17 gol atmış, 11 asist yapmış ve reytingi 81'e düşmüş. Fenerbahçe'nin en skorer ismi ve şampiyonlukta büyük payı olan isim büyük ihtimalle Dusan Tadic. 34 gol atıp 19 asist yapmış. Ve gol kralı toplamda 38 maçta 25 gol atan Abubakar olurken listemizde Edin Dzeko'yu 9. sırada ve Mauro Icardi'yi de 13. sırada görüyoruz. Şimdi bu iki oyuncu Bundesliga'da oynayacak ve Bundesliga'da kimin hangi takımda oynayacağını görmek için çarkı çeviriyoruz. Çarktan gelen takım Borussia Dortmund oldu. Ve şimdi bir de Icardi'li Dzeko'lu çarkı çevireceğim. Borussia Dortmund'un hangi oyuncuyu alacağını görmek için çarkımız dönüyor. Ve Borussia Dortmund'a giden oyuncu Edin Dzeko olacak. Edin Dzeko'lu Borussia Dortmund hazır. Ve aynı zamanda Mauro Icardi'li Bayern Münih de hazır. Hadi şimdi sezon sonuna geçelim ama sezon sonuna geçmeden aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sezon sonuna geldik ve Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih, Leipzig 2. sırada ve Borussia Dortmund'da 70 puanla 3. olmuş. Bayern Münih'te 79 puan toplamış, aralarında 9 puanlık bir fark var. Pokal'da ise yani Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund penaltılarla Schalke'yi yenmiş diyor bakın. 1-0 penaltılarla kazandı diyor. Ama ikinci turdan 3. tura geçtiğimizde Schalke'nin devam ettiğini görüyoruz. Borussia Dortmund yani büyük ihtimalle men edilmiş turnuvadan. Bunun başka bir açıklaması yok. Enteresan bir şekilde Dortmund turnuvaya veda ederken Bayern Münih kupayı kazanan takım oluyor. Hatta Schalke finale kadar kalmış. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanla birinci çıkmış grubundan ve Borussia Dortmund da Şampiyonlar Ligi grubundan 10 puan toplayarak ikinci çıkıyor. Son 16'da Dortmund penaltılarla Atletico Madrid'i elerken Celtic de penaltılarla Bayern Münih'i eliyor. Borussia Dortmund yarı finale kadar çıkmış ama yarı finalde Real Madrid'e elenmişler. 25 gol atmış ve 5 asist yapmış. 81 reytingiyle devam ediyor. Zaten Icardi tam öyle bir yaşta ki ne reyting atlıyor ne de reyting düşüyor ilk sezon. Edin Dzeko ise Borussia Dortmund'un en skorer ismi olmuş. Toplamda 46 maça çıkmış Dortmund formasıyla ve 24 gol atıp 3 de asist yapmış. Aynı şekilde Edin Dzeko da Icardi gibi 81 reytingde ama Dzeko tabii ki reyting düşerek 81 oluyor sezon sonuna geldiğimizde. Gol krallığına baktığımızda da 34 maça çıkıp 23 gol atan Edin Dzeko Bundesliga gol kralı olmuş. Mauro Icardi de listede 7. sırada yer alıyor. Şimdi çarkımız Premier Lig takımını belirlemek için dönecek. Bu çarka Manchester City'yi koymadım. Çünkü Liverpool ve Arsenal'ın birbirlerine daha yakın takımlar olduklarını düşünüyorum. Ve çarkımız dönüyor. Çarktan çıkan takım Arsenal oldu. Ve Arsenal takımına gidecek oyuncu görmek için oyuncu çarkımızı çeviriyoruz. Bu çarktan gelen isim de Icardi oldu. Ve Premier Lig'de sezon sonuna geldiğimizde Liverpool'un birinci olduğunu görüyoruz 87 puanla. Arsenal da ikinci olmuş. Enteresan şey, şaşırtan şey Manchester City'nin üçüncü olması güçlü kadrosuna rağmen Liverpool 87, Arsenal da 82 puan toplamış. Carabao Cup'ta ise Arsenal yarı finale kadar çıkmış ama Manchester City'ye elenmiş. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde de Arsenal Atletico Madrid'e son 16'da 4-2 eleniyor. Ve Liverpool'da UEFA Avrupa Ligi'ndeydi. Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar gelebilmişler ama çeyrek finalde Freiburg'a penaltılarla elenmişler. İstatistiklere geldiğimizde Edin Dzeko toplamda 50 maça çıkmış, 20 gol atmış ve 9 asist yapmış. Yine reytingi 81'e düşmüş. Mauro Icardi ise Arsenal formasıyla 53 maça çıkmış, 19 gol atmış, 6 asist yapmış. Toplamda attığı gollerin 14'ünü Premier Lig'de atmış. Edin Dzeko da Premier Lig'de toplamda 18 gol atmıştı. Bakalım gol krallığında durum nasıl? Ve gol kralı 38 maçta 24 gol atan Jack Grealish olurken
Hemen Dzeko ve Icardi'ye bakmak istiyorum. Edin Dzeko 7. sırada 18 golle, Mauro Icardi de 14 golle 15. sırada. Bu sefer oyuncular Serie A'ya gidecek ve Serie A'da bakalım hangi takım kimi alacak? Çark'tan gelen takım Milan oldu ve Milan'a gidecek oyuncuyu belirlemek için çarkı bir kez daha çeviriyoruz. Çark'tan gelen isim de Icardi oldu. Yani Icardi Milan'da, Dzeko da Inter'de. Evet, Milan Mauro Icardi'yi aldı. Icardi'li Milan bu şekilde ve Edin Dzeko'lu Inter'de bu şekilde. Bakalım hangisi daha başarılı olacak? Sezon sonuna geçeceğiz. Ama videoya like atmayı unutmayın. Bence güzel bir içerik oldu. Siz de bu içerik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Sezon sonuna geldiğimizde Serie A şampiyonunun Milan olduğunu görüyoruz. Inter ise listede 5. sırada yer alıyor. Puan tablosunda bakın, Inter 5'te, Milan 1'de. Aradaki fark biraz fazla ki hatta puan farkı olarak da arada 16 puanlık bir fark var. Milan 87 puan toplarken Inter ligde sadece 71 puan toplayabilmiş. Kupalara geldiğimizde ise Milan yarı finalde Napoli'yi 3-1 eleyerek finalde yola devam edecekken Inter Juventus'a yarı finalde eleniyor ve kupanın kazananı penaltılarla Juventus oluyor. İstatistiklere geldiğimizde ise Mauro Icardi Milan formasıyla toplamda 48 maça çıkmış. Takımın en golcüsü, 27 gol atmış ve 10 asist yapmış. Toplamda 48 maçta 37 gole katkı sağlamış. Edin Dzeko ise Inter'de zaten aslında yabancı olmadığı bir formayı giydi. Yabancı olmadığı bir ligde. Gerçi Icardi'nin de yabancı olmadığı bir ligdi bu lig ve Icardi farkını birazcık ortaya koydu. Burada Edin Dzeko beklediğim kadar performans sergileyememiş açıkçası. 50 maçta 15 gol 4 asistle toplamda 19 gole katkı sağlamış. Bu arada Şampiyonlar Ligi'ne bakmayı unuttum. Şampiyonlar Ligi'ne de bakalım hemen. Milan gruptan çıkamamış. Grup sonuncusu olmuş. Inter'de son 16'da Atletico Madrid'e 2-0 elenmiş. Gol krallığına geldiğimizde gol kralı Osimhen 37 maçta 30 gol atmış. Gerçekten inanılmaz bir istatistik elde etmiş. Gol kralı olmuş. Mauro Icardi 2. sırada ve Edin Dzeko da 11. sırada. Asist krallığını bu sefer size göstereceğim. Çünkü diğer liglerde ilk 15'te Icardi ve Dzeko'yu çok fazla göremiyorduk. Ama bu sefer Mauro Icardi Kvara'nın altında 2. sırada 9 asist yapmış ve Kvara 38 maçta 18 asist yapmış. Gerçekten o da inanılmaz bir verim sağlamış. Milan ona rağmen Napoli'den şampiyonluğu almış. Bir tarafta Real Madrid, bir tarafta da Barcelona var. Çünkü bu sefer de La Liga'ya gidecek oyuncular. Çarkı çevirdim ve çarktan gelen takım Barcelona oldu. Şimdi de oyuncu çarkımız dönüyor ve Barcelona'ya gidecek oyuncu Icardi. Evet, daha fazla dönmedi. Mauro Icardi Barcelona'da ve Edin Dzeko da Real Madrid'de. Evet, Icardi'yi Barcelona'ya ve Edin Dzeko'yu da Real Madrid'e koydum. Sezon sonuna geldik. Barcelona ligde 83 puanla 1. olurken Atletico Madrid kendini araya sokmuş ve Real Madrid ligde 3. olmuş. Toplamda Barcelona ve Real Madrid arasındaki puan farkı 9. Copa de España'da Real Madrid ve Barcelona finale kalmış ama bu El Clasico'nun kazananı 2-0'lık skorla Barcelona olmuş ve Copa de España kupasını müzesine götüren taraf Icardi'li Barcelona. Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona rakibi Manchester United'ı 4-3 elemiş son 16 turunda ve Real Madrid'de rakibi Arsenal'ı 3-2 elemiş. Çeyrek finale geldiğimizde Real Madrid PSG'yi elerken Bayern Münih Barcelona'yı elemiş ve Real Madrid yola devam ederken Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda ediyor. Yarı finalde ise Manchester City Real Madrid'i yenmiş ve kupanın kazananı olmuş. İstatistiklere geldiğimizde Mauro Emanuel Icardi takımın en verimli oyuncusu olmuş. Toplamda 51 maça çıkmış, 30 gol atmış ve 10 da asist yapmış. Yani 51 maçta 40 gole katkı sağlamış. Edin Dzeko'ya geldiğimizde ise Edin Dzeko sadece 41 maça çıkabilmiş. Birazcık düşük bir istatistik aslında. Edin Dzeko'yu kim kesti ki acaba? Takımda as mevkisi forvet olan kişi de bırakmadık neredeyse. Sadece 67'lik bir oyuncu kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam ama Edin Dzeko sadece Real Madrid formasıyla 41 maça çıkabilmiş. 12 gol atmış, 3 asist yapmış. Gol krallığında ise Icardi'yi 4. sırada görüyorum. 20 gol atmış 36 maçta ve Edin Dzeko'yu da ilk 15'te göremedim. Asist krallığında da Mauro Icardi 3. sırada, Vinicius Junior 2 ve Antoine Griezmann 37 maçta 20 asist yapmış ve aynı zamanda gol krallığında da Griezmann vardı 21 golle. Yani Griezmann toplamda 37 maçta 41 gole katkı sağlamış. La Liga'da belli oldu Atletico Madrid'in neden Real Madrid'i geçtiği. Ve evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sizce bu videonun kazananı hangi oyuncu oldu? Mauro Icardi mi yoksa Edin Dzeko mu?
bu videonun kazananı oldu. Birazcık da bu videoda şans faktörü de vardı. Çünkü kimin hangi takıma gideceğini çarkla belirledik. Ama sonuç olarak oyuncuların performansları ve takımların performansları da ortada. Sizce bu videonun kazananı hangi oyuncu oldu? Daha fazlası için de beğenip abone olmayı unutmayın. Ne kadar hızlı ve ne kadar çok like o kadar hızlı ve o kadar yeni video demek. Ekranda çıkan diğer videolara gidebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.